Size evdeki akvaryum sayımı 8'e çıkarttım ve bu akvaryumlarda toplamda 16 farklı canlı beslediğimi söylesem ne düşünürdünüz? Bu videoda sizlerle bu 16 akvaryum canlısını en ince ayrıntısına kadar tek tek inceleyeceğiz. Bu incelemeleri yaparken canlılar hakkında size ufak tüyolar ve bilgiler de vereceğim. Dilerseniz bu canlıları incelemeye başlayalım. Birinci canlılarımız benim imza balıklarım olan Albino Green Cobra Endler'ler. Bu canlılardan da Türkiye'de birkaç hobiciye gönderim yaptım. Elimde sayılı Albino Green Cobra Endler mevcut arkadaşlar. Bunlardan size ayarlayabiliriz isterseniz. Bu canlıların renkleri özellikle gün ışığında birazcık daha fosforlu yeşil gibi gözüküyor. Daha aydınlık bir ışıkta biraz daha sarımtırak gözüküyor. Metalik yeşil, petrol yeşili ve sarı karışımı değişik renklerden oluşuyor. Bazı erkeklerin kuyrukları ve üst dorsallarında da güzel desenler alıyorum. Bunları da damızlık olarak kullanıyorum bu arada. Uygun hacimlerdeki akvaryumlarda yavru yeme özellikleri yok ama küçük akvaryumda yavru yiyebilirler. Bu canlılarımızı daha fazla strese sokmadan gönderiyoruz. Yenileri geliyor. İkinci canlımız da Albino Black Bar Endler'ler. Yine bu canlılar da benim daha önce şans eseri aldığım hibrit canlılar. Ülkemizde ve diğer ülkelerde de bulunabilen varyeteler. O yüzden fiyatları biraz daha makul. Şu görmüş olduğunuz iki erkek benim damızlık erkeğim. Onları da görmeniz için koydum. Şu benim alfa erkeğim zaten. Kuyrukları muhteşem. Bir diğeri de şu arkadaş. Double Sword dediğimiz kuyruk modeli o da. İkisinin renk formunu çok beğendiğim için bunları damızlık olarak kullanıyorum. Özellikle Black Bar'larda şöyle bir durum var arkadaşlar. Erkekler büyüdükçe renkleri ve kuyruk formları, dorsal formları daha çok gelişiyor. Daha çok renkleri oturuyor. Hemen hemen şu forma geliyorlar. Double Sword'a geliyorlar yani. Renk tonları ve kuyruk formu buna yaklaşıyor. Şu an bu iki erkeği sahiplendirme yapmıyorum. Güneş ışığında fosfor yeşili ve fosfor turuncuyu çok iyi patlatıyor. Gelin biraz yakından inceleyelim. Üçüncü canlılarımız ise aramıza yeni katılan ay kuyruk Platinum balon molliler arkadaşlar. Bu balıkları Türker abi elleriyle tek tek seçmiş ithalattan gelen balıkların arasından. Pet Shop'ta görünce dayanamadım, envantere ekledim. Akvaryuma koyduktan yaklaşık 2-3 saat sonra dişilerimiz doğurmaya başladı. Ne yazık ki bir kısmını yediler. Daha önce beslemiş olduğum lepistesler ya da endlerler gibi böyle yavru yemezler gibi ummuştum. Fakat löp löp yiyorlardı. Hatta erkekler dişinin kıçında koşuyordu. Hani bir an doğursun da yiyeyim falan gibisinden. Tahminimce bir 30 kadar yavru kurtardığımı düşünüyorum. Onların da hepsini geçici olarak karides akvaryumlarına ayırdım. Ben daha çok lepistes ve endler seviyorum canlı doğuran olarak. Renkleri bana daha çok hoş geliyor. Fakat bu balon mollilerin rengi muazzam yani. Süt beyaz. Anlatamam. Ayrıca bu canlıların erkeklerinde ribbon var arkadaşlar. Bu birinci erkeğimiz sıçmakta olan arkadaş. Diğer sıçmakta olan arkadaş da ikinci erkeğimiz. Şu bir. Şu da 2. Üst dorsalını görüyorsunuz. Tül gibi. Bu canlılara ay kuyruk denmesinin sebebini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kuyrukları böyle hilal şeklinde olduğu için bunlara ay kuyruk deniyor. Beyaz smoking giymiş düğüne giden arkadaşlar gibi çok sevimli, çok şıklar gerçekten. Nazar değmesin diyelim. Umarım bunların da altlarından gelen yavrular böyle kaliteli ve güzel olur. Üçüncü türümüz de Platinum ay kuyruk Ribbon Balon Molly. Bir diğer canlılarımız da tabii ki aksolotlarımız. Şu an görmüş olduğunuz soldaki arkadaşımızın adı Snape. Sağdaki arkadaşımızın adı da Dumbledore. Bu canlılar yaklaşık olarak bir aydır bende ve bir ayda dehşet bir gelişim gösterdiler. Özellikle Snape bayağı 2 kat büyüdü diyebilirim. Formu vesaire sağlığı harika. Görmüş olduğunuz gibi de renkleri gayet oturdu. Hatta dirseğinden parmak uçlarına kadar olan ki kısım yoktu. Henüz gelişim aşamasındaydı. Fakat parmakları çıktı. Her şey yolunda. Şu an keyifli bir şekilde bizlerle beraberler. Henüz cinsiyetleri konusunda bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Dumbledore'un anus vent tarafında şöyle bir çıkıntı var. Hani erkek olabilir diye düşündüm ama aynı çıkıntı Snape'de de var. Acaba hani ilerleyen dönemlerde bu daha çok belirgin olur. İkisi de mi çıkar? Emin değilim. Bilir kişi olanlar varsa yorum yazarsa seviniriz. Eğer ikisi aynı cinsiyette aralarından birini ayırmamız gerekiyor. Takipçilerim arasında bir anket. Bunu da siz belirleyeceksiniz. Hangisi kalsın, hangisi gideceğiz yani. Yavru almayı hedefliyorum bunu. Bu canlılarımızla da ilgilenmeye devam edeceğim.
Dilerseniz diğer canlımıza. Beslemiş olduğum bir diğer tür de uzun kollu karidesler arkadaşlar. Latince adları Macrobrachium dayanum. Ülkemizde de uzun kollu karides olarak geçmekte. Eğer beslemeyi düşünen varsa da deneyimlemenizi çok isterim. Özellikle karides besleyenler ve monster grubu balık sevenler bu canlıları da sevecektir. Macrobrachium dayanumlar özellikle bordo ve mavi renklerine hakimler. Bu canlılar büyüdükçe renklerini oturtan canlılar arkadaşlar. Hani ilk geldiğinde ya bu ne böyle şeffaf falan, hiçbir cacığa benzemiyor, deniz kenarında yakaladığımız, balık avlarında kullandığımız tekelere benziyor falan diyebilirsiniz. Dişlerin kolları daha kısa oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Benim hamile dişimin bir tane kolu kopmuş ama sorun değil. Bu canlılar gözleri hariç tüm uzuvlarını, yani kollarını ve kıskaçlarını yenileyebiliyorlar. Yavruları ilk görmeye başladığınızda kıskaçları kırmızı oluyor. Pipofiltre, camdaki yosun birikintileri üst bölgelerde, yaprak üstlerine takılmayı çok seviyorlar. Dişi bireylerin kolları uzun tabii ki Neocardina ve Cardina karideslere göre, fakat erkekler kadar değil. Özellikle kahverengi tonlarında renkleri var arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz dişi yumurtalı bir dişi. Dişiler de diğer bireyler gibi tabii ki agresif ve saldırgan. Renk tonları kahverengi ama abdomen kısmında, özellikle sırtlarında vesaire bu mavilikleri ve noktaları görüyorsunuz. Bu tüm bireylerde var. Yani mavilik ve bordo renkler. Şu an araya erkek girdi. Bakın, hazır girmişken bu arkadaştan da bahsedeyim hemen. Erkeklerin kolları dişilere göre daha uzun oluyor ve renkleri daha belirgin oluyor. Özellikle bordo mavi renklerinde. Trabzonlulara ve Trabzonsporlulara buradan selamlar. Şu an görmüş olduğunuz erkek genç bir erkek. Henüz gelişmiş ya da tam damızlık bir erkek değil. Bu erkekler büyüdükçe kolları ve antenleri daha uzun oluyor. Daha önce beslediyseniz cüce kerevitler, Amerikan kerevitler, Neocardina karidesler, Cardina karidesler gibi değiller. Yani çok farklılar. Bu deneyimi gerçekten yaşamanız gerekiyor. Mesela bu dişinin karnındaki simleri ben ilk defa görüyorum. Daha önce yoktu. Şu renklerin güzelliğine bakın abi. Kuyruğundaki tüyler, detaylar efsane. Bu canlılardan da bahsettiğimize göre hadi gelin diğerlerini görelim. Diğer canlılarımız da sarı ateş neon karidesler. Bunlar Neocardina sınıfında geçen tatlı su karidesleri. Çok sevdiğim karideslerden biri. Canlı renkleri ve sırtındaki neon bantlarıyla çok göz alıcı ve keyifli canlılar. Şu an kolonimdeki canlıların sadece bir kısmını görüyorsunuz. Bu canlıların olduğu akvaryumda normalde yüzlerce karides var. Kepçeyi de aldırdım. Elime ne geldiyse onlardan ayırdım buraya. Şu an bu canlılar görmüş olduğunuz gibi sürekli bir hareket halindeler. Sürekli bir uçma, kaçma, yüzme havaları var. Çünkü stresteler. Küçük bir alanda, herhangi bir saklanma alanı yok şu mostan başka. Bir de yüksek ışık verdim siz net görün diye. Çok fazla zaman harcamadan bu canlılardan kısaca bahsedeyim sizlere. Görmüş olduğunuz koloniyi 3. defa kuruyorum. Yasin'den aldığım 2. koloni aslında bu. Seleksiyon yapmanız gereken en hassas türlerden biri de bu. Çünkü altından gelen şeffaf renkli neon dediğimiz sırt bantlarının olmadığı karidesleri koloniden ayırmanız gerekiyor. Eğer ayırmazsanız alttan gelen diğer jenerasyon renksiz veya çok şeffaf çıkıyor. Bu da hobide istemediğimiz bir şey. Çünkü biz bu canlılara bakarken en tok rengi, en koyu rengi, en gösterişli rengi seçmeyi ve üretmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden biz yapay seleksiyon yapıyoruz. Mesela şurada mosun üstünde bir tane erkek var ve rengi bana şeffaf geldi. Şu an ona dokunmuyorum. Belki bir iki defa daha kabuk değiştirince oturur. Renkleri biraz daha belirgin hale gelmezse o erkeği bu koloniden ayıracağız. Yine bilmeyenler için söylüyorum. Neocardina karideslerde farklı renkteki karidesleri bir akvaryuma koyup da koloni oluşturursanız alttan gelen yavrularda renk çaprazlanması ya da şeffaflaşma yüksek oranda oluyor. O yüzden biz her varyetedeki karideslere farklı akvaryum kuruyoruz. Bu karideslere sarı ateş neon denmesinin sebebi görmüş olduğunuz sırtlarındaki bantlar. Normalde sarı ateş deniyor fakat bandı olduğu zaman buna neon eki geliyor. Şu görmüş olduğunuz fıstık kaliteli, çok güzel, sağlıklı bir dişi karides. Renk formu harika. Hatta biraz daha yakından baktığımız zaman sim dediğimiz durum bu karideslerin gövdesine belirgin halde görünüyor. Özellikle kafasında, abdomeninde, her yerinde sim görebiliyorsunuz. Bu çok kaliteli ve güzel bir dişi. Şu an karnında yumurta yok. Yakın zamanda yumurtalarını bırakmış. Bu da genç bir dişi. Gördüğünüz gibi kendini esnetiyor, temizliyor aslında sırtını vesaire. Ensesindeki açıklık kabuk değiştireceğine göstergedir. Bu dişi yakın zamanda kabuk değiştirecek, ona hazırlanıyor demek. Aynı zamanda dişilerin sırtındaki şu birikinti, sarımsı kısım yumurtlamaya ve doğuma hazır olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda bu dişinin sırtındaki yumurtalar karnına inecek ve yumurta çevirmeye başlayacak. Kadraja girmişken şundan da bahsedeyim. Kolonide istemediğimiz ve beğenmediğimiz renktir. Yani şeffaflaşma. Canlının bandı güzel, her şey okey, sağlıklı bir birey fakat renk tonu diğerine nazaran çok şeffaf. Biz bunu kolonide bırakırsak diğer dişilerle çiftleşir. Alttan gelen
gelen yavrular da genetik aktarım nedeniyle bu canlıya benzeyebilir. O yüzden bu canlıyı ben birazdan ayıracağım. Bunu da göstermiş olduk. Ama şu erkeğin rengi çok iyi. Bu canlıları da yeterince anlattığıma göre hadi gelin diğerine geçelim. Beslemiş olduğum bir diğer canlı da Meksika portakal cüce kerevit. Turuncu kerevit, portakal cüce kerevit, Meksika portakal cüce kerevit çeşitli adlarla adlandırılıyor. Bu cüce kerevitler de özel ve kıymetli canlı türlerinden biri. Bulması da biraz zor açıkçası. Renkleri gerçekten çok kaliteli, çok eğlenceli canlılar. Bu canlılar için yarı agresif diyebiliriz. Aralarında yine itiş kakışlar olabiliyor çiftleşme dışında. Karşısına herhangi bir karides, kerevit çıktığı zaman güç gösterisi yapmak için birbirlerine böyle kıskaçlı böyle saldırıyor gibi şeyler yapıyorlar ki genelde de saldırıyorlar aslında. O yüzden bazı durumlarda kolları, kıskaçları kopabiliyor. Mesela şu görmüş olduğunuz kerevitin sol kolu kopmuş ama bu önemli bir şey değil çünkü bir süre sonra yerine yenisi çıkacak. Uzun kollu karideslerde anlattığım uzuv kaybı ve uzuv yenilenmesi bunlarda da geçerli. Kolonimizdeki bir tane arkadaş kabuk değiştirmiş. Kabuğunu da akvaryuma bırakmış. Bunu da görmeniz için bıraktım. Kerevitler ve karidesler büyüdükçe özellikle kabuk değiştirirler. Özellikle su değişimlerinde oluyor bu. Aynı zamanda böyle yaparak da kendilerini büyütüp geliştiriyorlar. Yani bu olumlu bir şey aslında. Bunu da görmeniz için buraya böyle ekledim. Bu canlılar Meksika kökenli olduğu için Meksika adı geçiyor. Ayrıca boyları da 3,5-5 santim arası değiştiği için de cüce kerevit diye geçiyor. Çünkü bir de size göstermediğim Amerikan kerevitler var. Fakat bu canlılar onlardan küçük olduğu için cüce kerevit denmiş. Benim beslemiş olduğum en eğlenceli canlı türlerinden biri bu. Normal şartlarda kollarıyla yürüyerek ilerliyorlar. Fakat ani bir şey olduğu zaman, strese girdikleri ya da panik yaptıkları zaman geri geri yüzüyorlar. Şu anda iki tane cüce kerevitin kapışmasını izliyorsunuz. Ufak tefek atışmalar olabiliyor. Ama genelde zayıf olanın kollarından biri kopuyor. Bir kolu koparsa sorun yok ama iki kolu da kopuyorsa onu ayırmakta fayda var. Çünkü kendini savunamayabilir ve diğer arkadaşlara yem olabilir. Genelde cüce kerevitlerin dişileri daha büyük ve uzun oluyor. Gövdeleri daha arkadaşta şu görmüş olduğunuz arkadaş gövdesi biraz daha uzun. Tek kolu kopmuş gördüğünüz soldaki. Ama bu zamanla şu an bir erkeği görüyorsunuz. Bu erkek bir portakal. Gayet sağlıklı ve yaşayabilir. Diğer erkek de geldi. Ama renk kalitesi diğerine göre biraz daha zayıf diye. Bir tanesi de breakdance yapıyor. Çıkacaktır. Bu canlıları da inşallah üretip çoğalabilirsiniz. Hadi gelin diğer canlılara. Geldik salyangoz grubumuza. Bu görmüş olduğunuz canlılar boynuzlu nerite. Boynuzlu nerite artık benim akvaryumların vazgeçilmez haline gelmiş bir canlı. Çünkü bu canlılar harika bir yosun yiyici. Akvaryumda kullanmış olduğumuz armatürler, karbondioksit olmayışı, akvaryumun gün ışığı görmesi gibi sebeplerden dolayı akvaryumlarda alg, diatom ya da yosun oluşumu olabiliyor. Genel olarak istemediğimiz bir şey bu yosun oluşumu. Bu minik arkadaşlarımız da akvaryumda istemediğimiz yosun oluşumuna karşı aldığımız tedbirlerden en güzeli bence. Bu arkadaşlar çok güzel yosun yiyiciler. Özellikle akvaryum camlarında oluşan nokta yosunu konusunda enfesler yani. Maksimum bu kadar büyüyor arkadaşlar. En büyük avantajlarından biri de genelde basit bir aşılamayla akvaryumunuzu adapte edip hemen akvaryumdaki yosun temizliğine başlayabilen canlı. Bu akvaryumdaki bütün boynuzlu neriteleri ters çevirdim görmüş olduğunuz gibi. Kabukların üstüne duruyorlar. Bu canlılar kabukları üstüne kendileri çevirebildikleri için çok avantajlı. Zemine yapıştı. Kendini çeviriyor şu an. Etrafta hiçbir şey yok. Hop döndü. Boynuzu denmesinin sebebi de kabuklarında görmüş olduğunuz çıkıntılar. Bu çıkıntılar salyangozların diğer balıklardan korunmasını sağlıyor. Bazı balıklar kabukçul ya da salyangoz yiyen türler olabiliyor. Bunları yemeleri biraz daha zor olduğu için ya da saldırdıkları zaman ağızlarına zarar verdiği için ya da yiyemeyeceklerini anladıkları için bunlarda böyle bir savunma mekanizması oluşmuş. Ben genelde 10 litreye 1 adet boynuz nerite öneriyorum ama bu akvaryumunuzdaki yosun problemine göre değişiklik gösterebilir. Benim elimde 20 tane boynuzlu nerite var. Camlardaki yosun temizliği konusundaki bir numaralı favorim boynuzlu neriteler. Daha sonra cüce vatozlar. Bu canlıları da size tavsiye edebilirim. Hadi gelin diğerine geçelim. Bir diğer canlı türümüz de katil salyangozlar. Bu katil salyangozlar da akvaryum hobisinin vazgeçilmezlerinden biridir arkadaşlar. Özellikle bitkili akvaryumlarda oluşan adi salyangoz, ramşon salyangoz gibi canlı türlerinin istilasında ıslah amaçlı kullanılan canlı türlerinden biridir.
Diğer canlılarımız ise Kardina karidesler. Kardina karideslerin akvaryumunun kurulum aşamasından canlıları seçip akvaryuma koyduğumuz tüm detayları anlattığım video oynatma listelerinde mevcut. Dilerseniz o videoya da bakabilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz kardinalar Black Pinto ve Blue Bolt karideslerden oluşuyor. Bu koloniyi ilk oluşturduğumda 10 adet karides vardı. Fakat zamanla bazıları öldü ne yazık ki ve bu süreçte de bu canlılardan bir kere yavru alma fırsatım oldu ama onları da hidralara yedirdik. Çünkü akvaryumda daha önce bir hidra problemi yaşadım. Muhtemelen de yavruları hidralar yedi diye düşünüyorum. Elimde şu an 4 tane kardina karidesim kaldı. Eğer bunlardan da yavru alamazsam tekrardan kardina karides yetiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü kardina karides bakımı oldukça meşakkatli bir iş. Ben de açıkçası bu süreçte yeterli özeni gösteremediğim için kardina karides serüvenimi noktalayabilirim ama emin de değilim açıkçası. Şu an görmüş olduğunuz canlıların hepsi damızlık boyda yetişkin karidesler. Gelin şimdi bu canlılara biraz daha yakından bakalım. Sıradaki canlımız da mavi melek Neokardina karidesler. Bu görmüş olduğunuz karidesleri ben yaklaşık olarak 2 yıldan beri besliyorum. Belki de binlerce kadar yavru aldım. Koloniyi çok büyüttüm. Üretip sahiplendirdim. Hediye ettim. Takas yaptım. Bu karideslere geçtiğimiz yıl üretimini bırakmıştım. Yani elimdeki bütün karidesleri sahiplendirmiştim. Dağıtmıştım. Şu an burada gördükleriniz benim o akvaryumda görmeyi unuttuğum yavrulardan kalanlar. Bir şekilde kendilerini kurtarmışlar, büyümüşler. Bunları da Kardina akvaryumuna alıp orada çoğaltmayı denedim. En azından hani ayırayım, diğer karideslerle kan karışmasın, alttan şeffaf yavru almayalım diye onları Kardina tankına ayırmıştım. Geçtiğimiz günlerde 2 tane dişi yumurta tuttu bunların arasında. Fakat dişilerde garip bir şekilde mantar oluşumu oldu. Yani yumurta mantarlaşması oldu dişilerde. O dişileri de ne yazık ki kaybettik. Şu an buradaki canlıların hepsi erkek. Belki şuradaki minik arkadaş dişi olabilir. O yüzden nüfusları artmıyor ne yazık ki. Bu mavi melek karidesleri de özellikle açık renkteki kum kullanan arkadaşlara tavsiye edebilirim. Yine bu canlılarda da seleksiyon yapmamız gerekiyor. Çünkü alttan gelen yavrularda şeffaflaşma çok oluyor. Özellikle benim burada bakmış olduğum kolonideki canlıların renkleri bir tık açık ne yazık ki. Aşırı derecede seleksiyon yaptım. Mümkün olduğunca en iyi renk kalitesini yakalamaya çalıştım. Fakat ne yazık ki istediğim renk kalitesini bir türlü yakalayamadım. Bu seleksiyon olayı çok canımı sıktığı için açıkçası ve istediğim renk kalitesine de ulaşamadığım için bunların üretimini, bakımını o yüzden sonlandırmıştım. Ama elimde bu kadar kaldı. Ürerlerse bakarız, üremezlerse de bir şekilde zaten bir süre sonra öleceklerdir. Koloni bitecek. Bunların da manevi değeri olduğu için, benimle birlikte uzun zaman geçirdikleri için bunları da vermek istemedim kimseye. Ayırdım bir kenara. Eğer artarsa koloniyi büyütürüz. Yine belki seleksiyon yaparım. Eğer öyle bir şey olmazsa da zaten bir süre sonra koloni çökecektir, ölecekler. O yüzden herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Mavi melek karidesler de sevdiğim Neokardina türlerinden biri arkadaşlar. Akvaryumlarımda baktığım en son balık da pigme koridoraslar. Pigme çöpçü olarak da bilinmekte. Şu canlıları yakalayıp bu akvaryuma atmam yaklaşık olarak 45 dakika sürdü arkadaşlar. Bu canlılar o kadar hızlı ki yani yakalaması çok zor. O yüzden bu canlıları akvaryuma koyarken birkaç defa düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü akvaryuma attıktan sonra yakalaması çok zor bir canlı. Hele bir de bitkili, köklü, tasarımlı bir akvaryumunuz varsa bu canlıları yakalamak neredeyse imkansız diyebilirim yani. Dehşet hızlılar. Dipleri karıştırarak filtrasyona yardımcı oluyorlar ve zemindeki arta kalan küçük yemlerle besleniyorlar. Ayrıca bu canlılar da karideslere bir zarar vermedikleri için karides akvaryumlarında kullanıldığı sıkça görülmekte. Bu canlılar sürü balıkları olduğu için belli sayıda bakmanız gerekiyor. Örneğin 6'lı, 8'li, 10'lu gibi koloni kurup fazla sayıda canlıyla birlikte bakmanızda fayda var. Hani 1-2 tane alayım akvaryumda çeşit olsun diye koyarsanız çok aktif olamayabilirler. Akvaryumların genelde zemininde dursalar da gün içerisinde orta seviyede ve üst seviyede her yerde yüzdüklerini görebilirsiniz. Bir araya geldiklerine dans ediyor gibi yüzerek sizlere böyle görsel bir şölen de veriyorlar. Gayet keyifli canlılar. Aynı zamanda bu canlılar kendi kendilerinde üredikleri için sayılarını da arttırabilirsiniz. Ben daha henüz bir yavru alamadım bu koloniden ama ilerleyen zamanlarda yavrularını görebiliriz. Bir diğer canlımız da pigme koridoraslardı. Beslemiş olduğum bir diğer tür de Duplicarus koridoraslar. Hepinizin bildiği çöpçü balığı sınıfında geçiyor kedi balıkları. Seyretmesi çok keyifli türler. Ben bu canlılara yaklaşık olarak 1,5 yıldan beri bakıyorum ve şu ana kadar 3 tane yavru büyütebildim. Bu tür birazcık nazlı bir tür. Bu canlılardan çıkan
yumurtaların oluşum süreçleri birazcık meşakkatli. Birçok yumurta mantarlaşıyor. Aldığınız yavru sayısı çok az oluyor. Bu yüzden de fiyatları biraz yüksek diğer koridoraslara göre. Renk ve görselleri açısından benim en sevdiğim koridoras türlerinin başında diyebilirim. Şu an benim elimde 2 adet dişi damızlık koridorasım var. Diğer 3 tane arkadaş da benim daha önce almış olduğum yavrular. Şu an bunlar gençler. Çiftleşecek dönemde değiller ama bir 6 ay sonra falan bu görmüş olduğunuz dişlerin boyuna ulaşacaklardır. Özel bir koridoras türü beslemek isterseniz, zemin balığı arıyorsanız kesinlikle Duplicarus koridorasları tavsiye ederim. Duplicaruslara çok benzeyen bir diğer varyete de Adolphoi koridoraslar. Adolphoi'ler ve Duplicaruslar birbirine çok benziyorlar. Birbirinden ayırmak için de sırtındaki siyah banda bakarak anlayabiliyoruz. Şu an göstermiş olduğum gibi sırt bandındaki siyah çizgi gayet kalın. Kuyruk bitimine doğru da biraz daha siyah lekeler var. Ama bu Adolphoi koridoraslarda yok. Harici olarak bu balıkların albenisini ve görselliğini ön plana çıkartan kafalarının üstündeki ya da ensesindeki diyebileceğim turuncu izler, turuncu çizgiler çok havalı ve çok güzel gösteriyor balığı. Ve gerçekten de çok aktif ve izlemesi, seyir keyfi yüksek balıklar. Akvaryumunuzda özel bir tür koridoras beslemek isterseniz Duplicarus'ları önerebilirim. Eğer Duplicarus bulamazsanız dediğim gibi benzeri olan Adolphoi'leri de tercih edebilirsiniz. Bir diğer canlı türümüz de Duplicarus koridoraslardı. Sizlere göstermek için yakalayabildiğim tüm karidesleri bu akvaryuma aldım. Bloody Mary karidesleri diğer karideslerden ayıran en büyük özelliği koyu şarap kırmızısı, bordoya yakın renklerinin olması. Son dönemlerde kırmızı karides beslemek isteyenlerin popüler canlılarından biri de Bloody Mary karidesler. Bunların haricinde kırmızı sakura, kiraz karides gibi kırmızı tonlarına hakim neokardinalar da var. Fakat Bloody Mary'lerin renk tonları biraz daha koyu ve daha tok olduğu için seyir keyfi biraz daha yüksek. Tabii ki bu yine bir zevk meselesi. Diğer kırmızı renkteki neokardinalar da bakılabilir. Benim son zamanlarda keyif alarak beslediğim karides türlerinden biri de Bloody Mary karidesler. Diğer karidesleri gösterirken anlattığım seleksiyon işlemini bu karideslerde de yapıyoruz. Yine bu canlıların altından gelen renk ve desenlerini sevmediğimiz karidesleri koloniden uzaklaştırarak bir sonraki jenerasyonun daha kaliteli renklerde çıkmasını istiyoruz. Bu yüzden seleksiyon işlemini bu karideslerde de uyguluyoruz. Şu an görmüş olduğunuz canlıların arasında tam damızlık diyebileceğimiz böyle yetişkinlik formuna maksimum boya ulaşmış canlı yok. Hepsi genç bireyler. Şu an benim kolonimde 2 farklı kan var. Bir kısmını daha önce Türker abiden almıştım Pet Shop'tan. Çok hoşuma gitmişti. Bir kısmını da yine Yasin'den hediye aldım. İki geni bir araya getirerek alttan gelecek yavruları görmeyi çok merak ediyorum. Umarım onların renkleri ve formları güzel olur. Dilerseniz şimdi bu canlıları biraz da yakından bakalım. Mesela şu görmüş olduğunuz arkadaş kabuk değiştirmek üzere. Sırtındaki kabuk ayrımında bir şeffaflık var çizgi gibi. Bu yakın zamanda kabuk değiştireceğini işaret ediyor. Bu dişi bir karides. Renkleri fena değil ama kabuk değiştirdikçe renk formları daha da koyulaşır ve yerine oturur diye umuyorum. Burada da yumurta çeviren bir dişi Bloody Mary'yi görüyoruz. Şu an görmüş olduğunuz dişinin karnında 20-30 kadar yumurta. Bu yumurta sayısı, hatta şu an tesadüfen yavru karides görüyorsunuz. Karides yavruları yumurtadan çıktıktan sonra böyle gözüküyorlar. İlerleyen günlerde de renk almaya başlıyor. Şu an bu canlının boyu tahminim 3 milimetre. Bu canlıyı demin fileyle almış olma ihtimalim de var akvaryum. İlerleyen günlerde renkleri kızaracak. Bu da kabuk değişti. Koyu kırmızı, bordo tonlarında renkleri olur. Şu görmüş olduğunuz da dişi bir karşı olduğunuz sırtındaki sarılık yumurta. Bu dişi de yakın zamanda sırtındaki yumurta abdomen kısmına, yani karnının altına alarak çevirmeye başlayacak diye düşünüyorum. Umarım güzel ve sağlıklı yavru. Renk formu çok kaliteli değil ama alttan gelecek yavruları ben karideslerde seleksiyon yaparken çok şeffaf yoksa özellikle alttan gelen yavruları görüyorum. Ondan sonrası bu dişi görmüş olduğunuz dişinin renkleri diğer canlılara göre biraz daha açık renklerdi. Biz Bloody Mary karideslerde biraz daha yakın koyu kırmızı renk diyoruz seleksiyon yaparken. Mesela şu erkek görmüş olduğunuz renk tokluğu. Bu mesela kaliteli ve bir dişi. Renk farkını siz biliyorsunuz. Bloody Mary'de renk tonu ne kadar koyu yoksa o kaliteli demek. Şeffaflaşma ve kırmızıya yaklaşma bir şey değil. Mesela bu dişiyi doğumdan sonra ayırabilir alacağım. Bakın mesela bu da kaliteli. Su ve akvaryum şartlarınız müsaitse koloni hızlı bir şekilde büyütebiliyorsunuz. Karidesler ne kadar çok mutlu ve keyifli olursa o kadar çok ürüyorlar arkadaşlar. Her ne kadar kolay tür de desek neokardina karidesler için onlara gerekli şartları sağlamanız gerekiyor. Bir diğer canlılarımız da Bloody Mary karideslerdi. Akvaryumlarıma son kazandırdığım canlılardan biri de görmüş olduğunuz turuncu sakura karidesler. Şu an kamerada ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama renkleri çok güzel yani. Bildiğiniz fosforlu turuncuyla böyle A4
A4 kağıdına bir çizgi atmışsınız ve o renk patlamasını görüyormuş gibisiniz. Çok güzel renkleri var. Aralarında renklerini beğenmediğim ya da çok beğendiğim farklı renkler var. Bunları ilerleyen zamanlarda selekte edeceğiz, ayıracağız. Bu canlıları da yine Bursa'da bir hobici arkadaşımızla Sarı Ateş Neon karideslerle takas yaparak almıştım. Şu an aldığım koloniden çok memnunum. Yine aralarında rengini beğenmediğim var dediğim gibi. Mesela şurada görmüş olduğunuz dişi çok açık renkte. Sırtında da yumurta var. Ama bu canlıdan yavru almadan da onu ayırmak istemedim. Zaten yumurta sürecine girmiş. O yüzden acele etmiyorum. Bu canlıları da önümüzdeki yıla kadar üretmeyi düşünüyorum. Seleksiyon yapmayı düşünüyorum. Karideslerden şu an sahiplendirme, satışım ya da hediye yapma gibi bir durumum yok arkadaşlar. Önümüzdeki Ocak ayına kadar bu karidesleri üretip seleksiyon yapmaya devam edeceğim. İleride düşünen olursa bana Instagram üzerinden yazabilir. Ama 2026'nın Ocak ayına kadar herhangi bir sahiplendirme yapmayacağım. Şimdi dilerseniz bu fosforlu cevriyelere biraz daha yakından bakalım. Hani biraz daha uğraşsa karidina olacakmış arkadaş ama neokaridina skalasında kalmış. Çok güzel renkleri var, simleri var. Sırtındaki bant çok güzel. Kameraya ne kadar canlı yansıyor bilmiyorum ama muazzam ya şu renk tonu. Eflatun, sırt desenleri, kafasındaki simler, noktalar falan gerçekten kaliteli bir birey. Hemen üstüne gelen karidesi de görüyorsunuz. Renk farkını anladınız diye düşünüyorum. Mesela üstteki karides bizim renk formunu çok sevmediğimiz ya da istemediğimiz renk tonlarına sahip. Mesela bu karidesi bu sürüden ayıracağız. Alttan gelen yavrularda böyle açık renk, kalitesiz renk görmek istemediğimiz için. Kolonideki bir diğer beğendiğim ve renk formu çok güzel olan sakuralardan biri de bu arkadaş. Rengini görüyorsunuz. Muazzam yani şeftali gibi şu an. Gerçekten çok sevimli. Bir maşallahınızı alırım valla. Mesela ben daha önce bu kadar kaliteli renk formuna sahip turuncu sakura görmemiştim. Gerçekten yani bu karides şu an bende diye demiyorum. Benim sahiplendiğim arkadaşta da çok kaliteli bireyler vardır. Şimdi kamerayla yakından da görünce iştahım daha çok açıldı açıkçası. 10 numara canlılar. Bakın demin incelediğimiz dişiyi görüyorsunuz. Abi renkler çok iyi ya. Baksana. Bu arkadaş bu koloniden ayrılacak. O kesinleşti. Aradaki farkı yakın çekimden daha net görebiliyoruz. Mesela bu erkeğin kafasında harika bir parıltı görüyorum. Turuncu, kırmızı gördüğünüz gibi böyle mermerimsi, kan kırmızısı desenleri var. Alt kısımlarındaki şeffaflık benim istemediğim bir şey. Bu erkeği ilerleyen zamanlarda bu sürüden ayırabilirim. Bu arkadaşı eledik. Şu arkadaşı eledik diyelim ama buradakiler çok iyiler abi. Meksika portakal cüce kerevite benziyor renkleri. Gerçekten sağlıklı bir birey. Abi karidina gibi ya. Vallahi bak maşallah kendim nazar değdireceğim hayvana şimdi. Gözleri de böyle yakut gibi yeşilimsi mi tam anlayamadım ama nebula var ya gaz patlaması gibi böyle uzay fotoğrafı bakıyormuşum gibi. Bu canlılardan güzel güzel yavrular alacağız. İnşallah alttan gelen kolonideki bireyler de şu kalitelerde olur. Turuncu fosforlu Faber-Castell kalem gibi yani o derece parlak. Şu an kamera ve ışık birleşince size nasıl bir renk görünüyor emin değilim. Bunu montajda göreceğim ben de. Ama rengi gerçekten muazzam yani. Evimde beslemiş olduğum son canlılar da burada. Bilmeyenler için detaylı olarak gösterip anlatacağım. Ama hobide olan insanlar şu süngeri görünce, şu beyaz çizgiyi görünce ne olduğunu anladı aslında. Daha fazla uzatmadan gelin şu kutuları açalım. Bu görmüş olduğunuz canlılar aslında çok küçük mikronluk diyebileceğimiz kurtlar, kurtçuklar ya da solucanlar diyebiliriz. Görüntüsü size garip gelse de çok faydalı, çok besleyici bir canlı yem türü olan mikrofexler arkadaşlar. Mikrofexlerle alakalı yakın zamanda detaylı bir video çekeceğim. Ama canlıları sayarken bu arkadaşlardan da bahsetmek istedim. Sonuçta bunları da besleyip büyütüp çoğaltıyoruz ve canlı yem olarak kullanıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz pembe pembe olan küçük küçük hareket eden şeyler aslında milyonlarca kurt, kurtçuk. Bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir ama balıklar ve akvaryum canlıları bunu yemeye bayılıyorlar. Size yakın çekimden de göstermek istedim. Burada belki milyarlarca kurt var arkadaşlar. Eğer akvaryum canlılarınızı sağlıklı bir şekilde büyütüp beslemek isterseniz bu tarz bir canlı yem gerçekten çok iş görüyor. Şu görmüş olduğunuz beyaz şeyler de yulaf. Yulafı ince şekilde öğütüp çekiyoruz. Bu canlıları öyle besliyoruz. Etrafına toplanıp yulaftan besleniyorlar. Gelin şimdi mikrofexlerle uzun kollu karideslerimizi besleyelim. Burası benim 60 litrelik olan uzun kollu karides akvaryumum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşların hepsi saklandılar ışığı görünce. Şu ortada birkaç tanesi görünüyor. Şurada 1, 2 bir de şu kökün orada var. Toplam 3 tane uzun kollu karides görüyorsunuz şu an. Ama şimdi buraya canlı yemi attıktan sonra ortalık çarşı olacak. Hemen mikrofex'e atıp ortalığı biraz kızıştırıyoruz. Şöyle bir cımbızla şöyle bir tutam mikrofex aldım. Şöyle akvaryuma bırakıyorum. Mikrofex aşağıya düşecek. Zaten hemen bir tanesi yakaladı. Birazdan bunun beslendiğini gören arkadaşları da gelip ortalığı çarşı yapacaklar. Biraz daha yem atıp ortalığı karıştıralım.
Videoda görmüş olduğunuz canlıları tek tek en ince ayrıntısına kadar çekmek için şu küçük akvaryumu kullandım. Ve o canlıları buna koyup videoyu çekmek benim 2 günümü aldı arkadaşlar. Tam olarak 160 tane videoyu montajlayarak bu içeriği sizler için oluşturdum. Sizden naçizane bu videoyu beğenmenizi ve abone değilseniz beni desteklemek için şu aşağıdaki abone ol butonuna tıklamanızı rica edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.